Kampüstesiniz, tam da ödevin en kritik yerindesiniz ve internet gidiyor. Tanıdık geldi, değil mi? Hepimizin başına gelmiştir. Peki her gün kullandığımız bu görünmez ağın arkasında aslında ne kadar inanılmaz bir mühendislik olduğunu hiç merak ettiniz mi? Gelin bugün kampüs Wi-Fi'nin sır perdelerini birlikte aralayalım. İşte milyon dolarlık soru bu. Eminim hepimiz sormuşuzdur. Neden evdeki Wi-Fi gibi sorunsuz çalışmıyor bu Meret? Tam derse odaklanmışken, tam arkadaşlarla bir şey paylaşacakken o kopan bağlantı yok mu? İnsanı çileden çıkarıyor. Peki ama neden? Sebebi aslında sandığımızdan çok daha derin ve şaşırtıcı. Sorunun kökenine indiğimizde karşımıza ilk olarak adeta bir cihaz patlaması çıkıyor. Yani olay artık sadece bizim telefonlarımız, tabletlerimiz değil, düşünsenize. Akıllı tahtalar var, sanal gerçeklik başlıkları var, güvenlik kameraları, online sınavlar için kullanılan yüzlerce laptop, hatta binalardaki ısı sensörleri bile var. Ağa bağlanmak isteyen o kadar çok farklı cihaz var ki altyapı resmen imdat diye bağırıyor. Ve bu talebin ne kadar çılgın bir boyutta olduğunu anlamak için şu rakama bir bakın. Sadece son 5 yılda herhangi bir alanda ağa bağlanan cihazların sayısı tam 2 katına çıkmış. Evet, yanlış duymadınız, 2 kat. Bu ne demek biliyor musunuz? Bu, ağ altyapısının sürekli olarak kapasitesinin zirvesinde, hatta ötesinde çalışmaya zorlanması demek. İşte tam da bu noktada işin en temel mühendislik problemiyle karşılaşıyoruz. Kampüs dediğimiz yer tek tip bir alan değil. Her köşesinin, her binanın ihtiyacı birbirinden tamamen farklı. Bu yüzden tek bir Wi-Fi çözümü tasarlayıp alın bunu her yerde kullanın demek imkansızın da ötesinde. Gözünüzde canlandırın. Bir anda yüzlerce öğrencinin hınca hınç doldurduğu, ders arasında herkesin aynı anda telefonuna sarıldığı devasa bir amfi. Diğer yanda ise kalın beton duvarlarla ayrılmış, akşam saatlerinde her odada bir Netflix partisinin döndüğü bir öğrenci yurdu. Şimdi siz söyleyin, bu iki yerin internet ihtiyacı aynı olabilir mi? Tabii ki olamaz. Peki madem herkese aynı çözüm uymuyor, o zaman ne yapmak lazım? Cevap basit. Terzi usulü çalışmak. Yani her bir senaryonun kendi özel dinamikleri ve zorluklarıyla ele alan, ona özel çözümler üretmek. İşte modern ağ mühendisliği tam olarak bunu yapıyor. Haydi ilk senaryomuza bakalım. O pırıl pırıl teknolojiyle donatılmış modern sınıflar. Herkesin beklentisi ne? Her şeyin tıkır tıkır sorunsuz çalışması, değil mi? Ama işte o beklentiyi karşılamak perde arkasında ciddi bir mühendislik savaşı gerektiriyor. Peki bu savaşı mühendisler nasıl kazanıyor? Diyelim ki hocanın açtığı ders videosu sürekli donuyor. Çok sinir bozucu. AOS'a buna şöyle bir çözüm getiriyor. Her bir öğrencinin cihazına ne olursa olsun kesintiye uğramayacak sabit bir bant genişliği atıyor. Etkileşimli tahtada gecikme mi var? Gecikme süresini gözle fark edilemeyecek kadar 5 milisaniyenin bile altına indiriyor. Yani her probleme karşı adeta bir cerrah hassasiyetiyle nokta atışı çözümler geliştiriliyor. Şimdi vitesi biraz daha artıralım ve en kalabalık yerlere gidelim. Yüzlerce hatta belki binlerce insanın aynı anda toplandığı konferans salonları, auditoriumlar, kütüphaneler. Buradaki kabus senaryosu ne? Herkesin aynı anda ağa bağlanmaya çalışması. Bu herhangi bir standart ağı saniyeler içinde çökertebilir. İşte burada devreye ağır siklet şampiyonlar giriyor. Yüzlerce kullanıcıyı aynı anda hiç zorlanmadan taşıyabilen çok yüksek kapasiteli erişim noktaları. Ama daha da havalı olan bir teknoloji var, kesintisiz dolaşım. Siz salonda bir yerden bir yere yürürken ağ bunu anlıyor ve bağlantınız hiç kopmadan size en yakın ve en güçlü sinyale akıllıca devrediyor. Tıpkı bir bayrak yarışı gibi ama siz ruhunuz bile duymuyorsunuz. Ve geldik belki de en zorlu kaleye, yurt odaları. Özellikle de o meşhur akşam 7 ile 11 arası, hani herkesin odasına çekilip bir yandan online oyun oynadığı, bir yandan arkadaşlarla görüntülü konuştuğu, diğer yandan da dizi izlediği o internet kıyameti saatleri. Üstüne bir de sinyali boğan o kalın duvarlar var tabii. Yurtlardaki çözümler ise tam birer zeka ürünü. A, o yoğun saatlerde bir trafik polisi gibi davranıyor. Dur bakalım diyor, şu an hocanın canlı dersi senin indirdiğin filmden daha önemli ve dersin veri trafiğine öncelik tanıyor. Ya da koridorda yürürken telefonunuzun inatla zayıf sinyale bağlı kalmasını engelliyor. Ve bence en güzeli, odanızda bir sorun olduğunda IT ekibinin kapınızı çalmasına gerek kalmıyor. Uzaktan tek tuşla sorunu anlayıp çözebiliyorlar. Müthiş bir şey. Bütün bu parçaları birleştirdiğimizde ne görüyoruz biliyor musunuz? Karşımızda artık sadece sinyal dağıtan basit bir sistem yok.
kendi kendine düşünen, anlık durumlara adapte olan, hatta sorunları önceden tahmin edebilen akıllı bir organizma var. Bunu kampüsün veri trafiğini yöneten akıllı bir otoyol sistemi gibi hayal edin. A, bir amfide aniden yüzlerce öğrencinin video izlemeye başladığını fark ediyor ve trafiğin sıkışacağını anlıyor. Ne yapıyor? Hop, o bölgeye giden veri otoyoluna anında yeni şeritler ekliyor. Sonuç, siz videonuzun takıldığının farkına bile varmadan sorun çözülmüş oluyor. Ve her şey tamamen otomatik. İyi de bu akıllı ağ sadece bağlantı işini mi çözüyor? Hayır, çok daha fazlası var. İşte şimdi söyleyeceğim şey benim de bu konuyu incelerken yok artık dediğim bir özellik. Düşünün ki kütüphane tıklım tıklım dolu ve ders çalışacak yer arıyorsunuz. Bu sistem sayesinde öğrenciler telefonlarından bir haritaya bakarak kampüsteki en yakın ve en boş etüt odasını bulabiliyor. Evet, ağ sinyallerinin yoğunluğundan boş yer tespiti yapıyor. İşte bu, olayın felsefesini değiştiren nokta. Teknoloji burada sadece arka planda çalışan sıkıcı bir altyapı olmaktan çıkıyor. Ağın kendi ürettiği veriyi kullanarak öğrencilerin hayatına doğrudan dokunan, onlara zaman kazandıran canlı bir servise dönüşüyor. Altyapının hizmete dönüşmesi tam olarak bu demek. Elbette bu kadar akıllı bir sistemin güvenliği de en üst düzeyde olmak zorunda. A, kampüsün girişindeki görünmez bir güvenlik görevlisi gibi davranıyor. Size bağlanma izni vermeden önce 3 temel soru soruyor. 1. Sen kimsin diyerek kimliğinizi doğruluyor. 2. Cihazın temiz mi diyerek virüs gibi tehditlere karşı bir kontrol yapıyor. Ve 3. Rolünüze göre, yani öğrenciyseniz öğrenci, öğretmenseniz öğretmen yetkileri vererek ne yapabilirsin sorusunu cevaplıyor. Evet, yavaş yavaş sona doğru gelirken büyük resme bakalım. Anlattığımız tüm bu şeyler bize gösteriyor ki kampüs Wi-Fi artık basit bir internet hizmeti değil. O, tüm modern eğitim sisteminin üzerinde yükseldiği görünmez bir omurga. Bu ağların evrimini 3 aşamada düşünebiliriz. Geçmişte neydi amaç? İnternet olsun da nasıl olursa olsun, yani temel bağlantı. Bugünlerdeyiz, her yerde, her senaryoya özel en iyi bağlantı olsun. Peki gelecek ne? Geleceğin ağı, sorunlar daha ortaya çıkmadan onları tahmin edip önlem alan, yarının eğitim teknolojilerine zemin hazırlayan, akıllı ve öngörülü bir temel olacak. Ve işte bütün bu anlattıklarımızın en can alıcı noktası da tam olarak bu. Bugün bir kampüse kurulan bu güçlü ve akıllı ağ aslında sadece bir IT güncellemesi değil. Bu, geleceğin eğitimine yapılan bir yatırım. Yarın öbür gün derslerde sanal gerçeklik gözlükleri kullanıldığında, yapay zeka destekli devasa araştırmalar yapıldığında, acaba internet kaldırır mı diye endişelenmemek için atılan bir temel bu. Ve bitirirken aklınıza bir soru bırakmak istiyorum. Bugün kampüs Wi-Fi'ni konuştuk. Ama hayatımızda onun gibi artık varlığını kanıksadığımız, vazgeçilmez olan ama arka planında ne kadar karmaşık sistemlerin döndüğünü hiç düşünmediğimiz daha nice görünmez altyapı var. Sizce sırada yeniden tasarlanmaya bekleyen hangisi var? Üzerine düşünmeye değer. Vakit ayırdığınız için çok teşekkürler.